Teknikten devam edeceksek bu mükemmel özellikle ofansif pozisyon alma diyebileceğimiz özelliğine bir de hiç de fena olmayan ilk kontrolü ekleyelim. Topu alırken vücudunu o kadar güzel bir açıyla konumlandırıyor ki ilk kontrolü o kadar etkili olmasa bile topu çok güzel bir açıyla kontrol edebiliyor. Ben oyuncu sağ ayaklı diye biliyordum. O izlerken de zaten ben de sağ ayaklı olduğunu hissettim. Ama bazı kaynaklarda çift ayaklı olarak yazıyor. Tabi buradan da zaten zayıf ayağının başarılı olduğunu düşünebilirsiniz. Ortalama denilebilecek bir orta açma yeteneği var. Zaten topu yerden kaldırmayı öyle çok seven bir oyuncu değil. Topu aldığında eğer pas verebileceği, verkaç yapabileceği bir açısı yoksa orta açmak yerine içe kat etmeyi tercih eder. Top sürme yeteneği de yine aynı şekilde. Ne çok başarılı yönü diyebiliriz ne de başarısız olduğu bir yön diyebiliriz. Boyuna ve fiziğine rağmen başarılı bulduğum top hakimiyeti ve bilek hareketleri var. Buradan da fiziğine geçelim. Topu ayağında tutmayı çok seven bir oyuncu değil. Ancak gerektiğinde sırtı dönük oynayabiliyor ve topu güzel saklayabiliyor. Aynı zamanda bu sırtı dönük oyunuyla yine bağlantı olabiliyor. Muhtemelen bundaki en büyük pay uzun boyunda. Yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendikleri Rosenborg maçıydı. Maç sonunda tek başına korner direğinde 4-5 dakikayı yedi topu saklayarak. Bu konuda özgüveninin yaşına rağmen yüksek olması güzel. Aynı zamanda gücü ve dayanıklılığı da yerinde. Sezon boyunca veya maçın her anında kendini vermeye çalışan devamlılığı yüksek bir oyuncu diyebiliriz. Kariyerinde sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç olmadığını da belirtmek isterim. Şimdi izleyeceğimiz 3 pozisyonda aslında penaltı pozisyonu. Biliyorsunuz Transfermarkt penaltıları asist olarak sayıyor gole çevrilirse. Bu nedenle bu pozisyonları da ekledim. Bilmiyorum bunu olumlu yön olarak sayar mısınız ama çok güler yüzlü pozitif bir oyuncu. Bu da benim hoşuma giden bir özelliği. Aynı zamanda muhtemelen altyapısından çıktığı için bütün gol kutlamalarında taraftara koşuyor, hatta içlerine atlıyor. Transfer olduğunda gittiği takımda böyle bir aidiyet duygusu olacak mı çok merak ediyorum. Kısaca özetlemem gerekirse rakibini hem fiziksel hem de zihinsel olarak yıpratan ve dengesini bozan küçük dokunuşlardan oluşan bir oyuncu diyebiliriz. Potansiyelinin çok yüksek ve önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ligimizde olsaydı gerçekten fark yaratırdı. Bilmiyorum Beşiktaş'ın ilgisi yazında devam edecek mi ama Orkun'la birlikte orta sahada çok farklı bir ikili olurlardı diyebilirim. Yeterince övdüğümü düşünüyorum. Hiç mi olumsuz yönü yok? Tabii ki var. Pas ve driblinglerinden kesitler izlerken hadi olumsuz yönlerine geçelim.